الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا. Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahirete aldın. Muhterem Müslümanlar, muvakkaten bulunduğumuz bu dünyada sırtımızda muvakkaten taşıdığımız bir emanet var. Bu emanetin bize ait olmadığı, bir emanet olduğu, bir vedia olduğu her haliyle bellidir. Elimizde olmayarak buraya geldik ve onu sırtımızda bulduk. Ve yavaş yavaş onu elimizden çekip alırken de önüne geçemiyor ve mani olamıyoruz. Bir gençliğin zail olması halinde, bir olgunluğun zail olması halinde, bir sıhhatın zail olması halinde biz hep onun ariye ve emanet olduğunu görüyoruz. Bir gün bütün bunu kaybedeceğiz. Bizden evvel gelip gidenler gibi biz de başımıza dikilmiş iki taşın altında İşte o kadarcık bir emareyle mevcudiyetimizi gösterecek. Belki gün gelecek, o taşlarda silinip gidecek, daimi meçhullere karışacağız. Unutulacağız, zihinlerden unutulacağız, çıkıp gideceğiz. Silinmeyen, unutulmayan bir iz bırakmak lazım bu kainatta. Öyle bir ün etmek lazım ki, arşı çınlasın, feleği, semeyi mevcelendirsin, daimi bir iz halinde kalsın, ta kıyamete kadar, ta kıyametin ötelerine kadar. Bu bir fani için en mukaddes, en mukadder şey olacaktır. Dünyada her yönüyle fani olan insan, ancak bu türlü bekaya mazhar olabilir, ancak bu yolla daimi hafızalarda kalabilir. Ancak bu yolla gittiği alemde daimi yaşama imkanını elde eder. Aklını kaybetmemiş, içindeki beka arzu ve hissini dinleyebilen bir insan için bu mevzuda başka türlü şey düşünmek mümkün değildir. Beka için yaratılan insan, bekaya namzet olan insan, baki olma yollarını araştıracak, bulacak ve onu bilfiile çevirmeye çalışacaktır. Bu fani alemde bekanın yolu, hayatı istihkarı hafife almaya bağlı, dünyayı hafife almaya bağlı, bize tevdi edilen bu hayat emanetini, ruh emanetini, can emanetini, gençlik emanetini, sıhhat emanetini, baki hakiki olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şu fani alemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkanlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizim dimalarımızda ve kalplerimizde birer şeref çizgisi halinde mevcudiyetini devam ettiren insanlar, arz ettiğim mevzuda hasbi yaşayan insanlar, samimi yaşayan insanlar, fedakarca yaşayan insanlar, dünyaya ait şeyleri hafife alan insanlardır. Dimalarda ilelebet yaşamayı düşünüyorsanız, yolunuzu tayin etme mecburiyetindesiniz. Yaşayacağınız hayatı tayin etme mecburiyetindesiniz. Yok, fani olmaya, tükenmeye, bitmeye, gitmeye razıysanız şayet, olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Fani zevkleriniz içinde yaşayabilirsiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın gösterdiği ufku gösteriyor. Onun tebcil ettiği şeylerin tebciliyle huzurunuza çıkıyor. Onun uğrunda ölen hayatı istikrar eden insanların tablolarıyla karşınızda bulunuyorum. 23 sene gibi kısa bir zamandan
İslam'ı insanlığın başına bir taç halinde koyan o cemaattaki gücün ve kuvvetin sırrı neydi? Nasıl oluyor da biz kemmi buğutlarımızda daha geniş olduğumuz halde, senelerden beri başaramadığımız ve hala da başarma ümidini elde edemediğimiz meseleyi onlar bir hamlede, bir nefhade başarıyorlardı. İşte bu meselenin sırrı hayata bakış ve ukvaya bakıştım. Ölüm ötesi hayatla ölümün berisindeki hayat arasında muvazene yapıştım. Bu muvazeneyi yaptıktan sonra her şey rahatlıkla hallediliyor, yoluna giriyordum. Mefhari mevcudat Efendimizin daha hayattayken batıya doğru açılmayı dert edindiğini size bir iki hutbe evvel arz etmiştim. Bütün insanlığa büyük hakikati duyurmayı bir sancı halinde içinde yaşadığını ve her fırsatı bir menfez, bir kapı, bir pencere kabul edip açılan her kapı ve pencereden batıya doğru açılmayı dert edindiğini sizin huzurunuza getirmiştim. Vefat-ı seniyelerinden birkaç sene evvel 3000 kişilik bir ordu teşkil ederek başına Zeyd ibn Harise'yi kumandan tayin ediyor. Ve diyor ki sen bununla Bizans ordusu karşısına çıkacaksın. Niçin Bizans'ın karşısına çıkacak? Arap Yarımadası'nda yeni bir tekevvün başlamış. Dünyaya yeni bir veçe verecek. Yeni bir doğuş var, yeniden bir oluş, yeniden bir diriliş var. Bizanslı bunu söndürmek istiyor. Bunun için de Antakya'ya kadar uzanmış gelmiş 100.000 kişilik bir Heraklius ordusu var. Aleyhissalatu vesselam bu orduya karşı Zeyd ibn Harise'nin kumandasına 3000 kişilik bir birlik vererek Heraklius'un ordusuna gönderiyor. Ordu Mü'te'ye kadar varıyor. Bu ordunun içinde Halid bin Velid de vardır. Allah Resulü'nün 2 defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer İbni Ebi Talib de vardır. Sözü kılıcı kadar, kılıcı sözü kadar nafiz Abdullah İbni Revaha da vardır. Ama azatlı bir köle olan Zeyd İbni Harise bu ordunun başında kumandandır. Onları böyle bir sefere gönderirken hiçbir zaman kullanmadığı şeyi kullanmış. Söylemediği şeyleri söylemiştir. Bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam eşrafın üzerine onların çok da kabul edemeyeceği bir insanı tayin etmiş. Zeyd ibn Harise'yi tayin etmiş. Sonra da hiçbir seferde demediği şu sözleri söylemiştir. Zeyd ibn Harise'ye bir şey olursa şayet Cafer İbni Ebi Talib sancağı alsın. Ona da bir şey olursa Abdullah İbni Revaha alsın. Ona da bir şey olursa Müslümanlar arasında bir Allah kılıcı sancağı eline alsın, orduya kumanda etsin. Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordum. Cafer İbni Ebi Talib evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken aynı zamanda dünyaya da veda ediyordum. Ama zerre kadar tereddüdü yoktu. Abdullah İbni Revaha evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Vefat edeceğine inanıyordu. Rabbisinin huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idim. Kendine göre öyle düşünüyordum. Zeyd ibn Harise katiyen vefat edeceğine inanmış, ölüme gittiğini biliyordum. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'den adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi, mevzuu, vakayı, harbi seyreder gibi seyrediyor, hesabını anlatıyordu. Ashab Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harp cereyan ediyordu oradan. Zeyd ibn Harise şehit olur olmaz adım adım bir fırtına gibi onu takip eden Cafer İbni Ebi Talib bayrağı kapıyordu. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Usibe Zeydun fe'ahaze Cafer İbni Ebi Talib. Zeyd ibn Harise isabet etti. Kılıç darbeleriyle yere yıkıldım. Bayrak düşeceği an Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrak düşmesin diye Cafer İbni Ebi Talib sarıldı. Ve atın üzerinde Cafer sağa sola saldırıyor. Bayrak Cafer'in omuzları üzerinde dalgalanıyor. Bizans ordusunu geriye püskürtüyor. Üzerine ciddi çullanmalar karşısında da atımı kullanırlar endişesiyle atından iniyor, atını sinirliyor. Atının ayaklarını kesiyor, düşman benim atımı kullanıp bana karşı harp etmesin diye. Bir eline bayrağı alıyor, bir eline de kılıcını alıyor, düşmana saldırıyor. Bayrağı tutan koluna kılıç inince, bayrak yere düşmesin diye sağ elini alıyor, sol elini alıyor. Resul-i Ekrem aynen mescitten görüp anlatıyor.
Cafer'in sağ kolunu kopardılar, bayrağı sol eline aldım. Sol koluna da bir darbe vurdular, düşmesin diye bacakları arasına aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken o arkaya doğru bağırıyordu. Abdullah İbni Revaha, Abdullah İbni Revaha diyordu. Arkasından koşup duran düşman birdenbire bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye çadırında ağzındaki lokmayı atmış, Cafer İbni Ebi Talib'in sesine koşan Abdullah İbni Revaha idi. O da atına biniyor, bayrağı yeniden yüceltiyor, askere yeniden can ve cesaret geliyor. 3000 kişi kendinden 33 defa daha yüksek olan düşmana karşı savaşıyor. Bir aralık bir kılıç darbesi kolunu kesiyor. Bayrağı tutmasına, kılıcı kullanmasına mani olan bu kolu canını çok sıkıyor. Attan aşağıya iniyor, ayağıyla koluna basıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbni Revaha da attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor. Sahipsiz kalıyor Resulullah. Taşıyacak omuz kalmıyor. Resul-i Ekrem'in rengi kaçıyor. Tereddüt geçiriyor. Ashab dikkat kesilmiş. İrtidat mı var ya Resulallah? Geriye dönme mi var ya Resulallah? Kaçış mı var ya Resulallah? Ve Allah Resulü beşaretini veriyor. Allah kılıçlarından bir kılıç aldı bayrağı. Halid bin Velid aldı bayrağı. Mücahitler, harbe iştirak edenler henüz dönmemişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şühedanın evlerine gidiyor. Cafer'in çocuklarının başını okşuyor. Hanımını tesliye ve tesellide bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar, bütün fukara toplanıyor. Cafer İbni Ebi Talib, Resul-i Ekrem biraz sonra şöyle diyecektir. لَرَأَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَلَهُ جَنَحَانِ مُدَرَّجَانِ بِالدِّمَامِ. Vallahi ben şu anda onu cennette görüyorum. Kanlar içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor. Dediğini göreceğiz. لَقَدْ بَنَوْ دِينَ اللّٰهِ عَلَى اَكْتَافِهِمْ وَمَضَوْا قَبْلَ أَنْ تُقْبِلَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَا مَنْ خَلَقْتَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَعَدْتَهُمْ وَأَسْرَوْا إِلَى عَهْدِكَ فَمَنْ أَوْفَى بِالْعَهْدِ مِنْكَ. Allah'ın dinini kendi omuzları üzerine kurdular. Kanlar irinler üzerine kurdular, enkazlar üzerine kurdular. Ey Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan Allah'ım, sen vaat ettin, onlar da senin ahdine doğru koştular. Sana karşı verdikleri sözü yerine getirdiler. Senden daha ileri ahdi yerine getiren kim vardır? Şair onların halini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Alem toplanmış Cafer İbni Ebi Talib'in kapısında ağlıyordu. Fukara Cafer'in kapısında ağlıyordu. Yetimlerin babasının kapısında ağlıyor. Fakirlerin babasının kapısında ağlıyorlardı. Cafer cebinde bir şey varsa onu dağıtırdım. Evinde bir şey varsa infak ederdim. Fakirin imdadına koşardım. Dul kadınların yardımına koşardı, herkes ağlıyordu. Babam gitti diye ağlıyordu. Hamim gitti diye ağlıyordum. Cafer malını vermişti, bir canı kalmıştı. Onu vermek için de Mü'te menfezi karşısına çıkmıştım. Tereddüt etmeden onu da verecektim. O kadar güle güle ölümü karşılamıştı ki, gayb aşina gözleriyle cennetteki durumu seyreden Resul-i Ekrem, birkaç dakika sonra Ebu Nuaym'in hilyesinde ifade ettiği gibi şöyle diyecektir. Zeyd İbni Harise'yi, Abdullah İbni Revaha'yı ve Cafer İbni Ebi Talib'i gördüm. İki kumandanın boynunda birer tasma gibi bir şey vardı. Savaşırken işlerinden hafif birer tereddüt geçmiştim. Onun için onların başlarını dik tutmak için böyle bukağı takılmıştı boyunlarına. Cafer'e gelince o ölümü gülerek karşılamış. Ölüm ona doğru gelirken o ölüme doğru koşuyordu. Ve bayrağı yere düşürmemek için her türlü tehlike katlanmıştım. Cennet elde edildikten sonra, yemyeşil kanatlarla kanlar içinde cennette çırpınıp durduktan sonra, Resul-i Ekrem'i bu denli hoşnut ettikten sonra, hayatı kaybetmenin ne ehemmiyeti var? Asıl hayat o zaman kazanılıyor. Asıl izzet o zaman kazanılıyor. Ve gelecek nesiller için kıyamete kadar
destanlara mevzu olmak o zaman kazanılıyor. Aziz Müslüman, yerinde malınla, yerinde de canınla, senin için bu mukaddes vazife mukadder olduğu zaman, sen de senden bekleneni yerine getireceksin. Aziz olarak yaşayacak, aziz olarak öleceksin. Rabbin senden istediği şeyleri vermede tereddüdün olmayacak. Hayat endişesine ve dolayısıyla paniğe kapılmayacaksın. Rabbinin seninle beraber olduğunu bilecek ve bileceksin ki ben bu mevzuda ne kadar tahallük gösterirsem, Allah beni o nispetle aziz ve payidar kılacaktır. Allah bu milleti aziz ve payidar kılsın. Birini bin yaparak asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Ela inne ahsenel kelami ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun.